Bu bölümde sizinle dolardaki olası yeni hedefi, hem piyasadaki çok sıcak, çok önemli koronavirüsü gibi endişeler, hem de asgari ücretin dolar ve euro üzerindeki ilginç etkisi gibi gelişmeler üzerinden analiz edeceğiz. Doları, altını önümüzdeki günlerde, haftalarda daha da yükseltebilecek olayları konuşup bu yükselişin nereye kadar devam edebileceğini de elbette teknik analiz eşliğinde analiz edeceğiz. Umarım olmaz ama bu videoda anlatacaklarım devam ederse dolar daha da yükselebilir. Bu videoyu sonuna kadar izlerseniz de dolar mı, altın mı almalı, hangisi daha karlı olur? Altın sert bir vuruş mesela yapabilir mi? Tüm bunların cevabını tam 6 farklı maddede yatırım tavsiyesi vermeden yanıtlamaya çalışacağım. İşin siyasi kısmı benim alanım değil dostlar, bunu söyleyeyim. Bu videoda sadece parayı konuşacağız ve piyasa fiyatı 500-600 lira olan Ledger cüzdan çekilişine katılmak hem de bana bu video için teşekkür etmek isterseniz lütfen kanalıma hemen abone olup yanındaki zil butonuna dokunun. Videolarımı beğenin ve yorumlar yazın. Çekilişi de pazartesi yapacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. İlk maddede asgari ücretin dolar ve euro üzerindeki ilginç etkisini analiz edeceğiz dostlar. Türkiye'de doların, euronun artışı veya düşüşü işte büyük ölçüde Volkswagen gibi yatırımcıların, yabancı yatırımcıların getireceği veya götüreceği paraya bağlı değil mi? Yani bunu düşündüğümüz zaman asgari ücretin kaç dolar, kaç euro ettiği düşündüğümüzden, hesap ettiğimizden daha da kritik bir öneme sahip oluyor. Eurostat verilerine göre doların, euronun yükselmesi yüzünden Türkiye işte ucuz iş gücü ülkesine mi dönüyor veya işte büyük yabancı yatırımcı acaba Türkiye'de TL cinsinden ödeyecekleri asgari ücret var ya, bunu düşürmek için doların, euronun yükselmesini mi istiyorlar? Bunu çok kısaca şöyle bir analiz ettiğimiz zaman bakın, aylar önce sizinle ülkelerin asgari ücret verilerini paylaşmıştım ve o dönem Türkiye'nin asgari ücreti ne kadardı? Tam 422 euroydu. Ama şu ansa asgari ücret tam 440 euroya yükselmiş dostlar. Evet, belki diğer ülkelere göre asgari ücretin dolar ve euro karşılığında sürekli yükselmesini sağlayamıyoruz. Veya grafikte görüyorsunuz işte, yani çok böyle stabil de tutamıyoruz ama devamlı bir iniş çıkış görüyoruz. Fakat yine de dostlar en azından tamamen böyle ucuz iş gücü cennetine de dönmüyoruz. Cennet dersek bizim için cennet değil, başkaları için cennet. Bu tabloda değişmeyen çok net bir şey var, onu da söyleyeyim. Yatırımcılar için her ülkedeki asgari ücretlerin, dolayısıyla da maliyetlerin artması. Baksanız abi, 1999 yılında Türkiye'ye bir yabancı yatırımcı gelse bir asgari ücretli için 213 euro öderken 2020'de tam 440 euro ödüyor. İspanya'daysa 99 yılında, 1999'da 485 euro öderken bir kişi için 2020'de tam 1050 euro ödüyor. Ve bu yatırımcı için baktığınız zaman maliyet, hem de 2 kat maliyet artışı demek. Tamam, başka dinamikler illaki var ama yine de dostlar 2 daha 4 bunlar maliyet. Bu tabloya iyimser açıdan bakarsak nedir abi? Hem bu asgari ücretin geçen seneden bugüne kısmen yükselmesinin Türkiye'ye şöyle önemli bir etkisi olabilir. Bakın, en azından Türkiye 2019'daki o dolar ve euronun sert yükselişi var ya, işte onunla birlikte bir anda böyle bir ucuz iş gücü cennetine dönmedi. Bir ürünü ürettirirken daha az para ödemek istiyorlar. Elbette bunu istiyorlar ve bunu da Türkiye'ye gelip Manisa'da fabrika kuracağı yılan hikayesine dönen ve tam 4. kez ertelenen Volkswagen gibi şirketler bu noktada belki de şöyle düşünüyor olabilirler. Tamam, Çin gibi ülkelerde fiyat avantajı çok olsa da ve bu aralar koronavirüsünden dolayı da Çin pek tercih edilmese de şunu diyebilirler: Türkiye ve benzer ülkeler bana daha yakın abi. Bana daha yakın, yani geleyim burada takılayım, burada ucuza iş gücümü halledeyim, daha fazla kar edeyim diyebilirler. Hatta bu fabrikaya yatırım yapmak için bakın doların, euronun yükselmesini bile bekliyor olabilirler. Çünkü doların, euronun 1-2 kuruş yükselmesi bile ne oluyor abi? Küçük yatırımcıla bile bir fark yaratabiliyorken Volkswagen'in tam 943 milyon TL'lik Türkiye yatırımında daha çok kar edebilmesi anlamına geliyor. Ya bırakın büyük şirketler abi, Türkiye'de yaşayan yabancılar bile daha az para ödeyip bir ev almak için mesela iyice böyle doların, euronun, sterlini falan artışını bekliyorlar. Neyse, şimdi bu Volkswagen'in fabrika kararını 4. kez ertelemesinin siyasete, işte askeri harekatlara falan bağlayanlar da var. Eğer Volkswagen bu tarz ekonomi dışındaki gelişmeler nedeniyle gelmiyorsa bakın, yani yarın bir öbür gün bir ortam güzelleşir, gelir yatırım yaparlar, biz oradan sıcak para gelmesine alışırız ve sonra Almanya'nın istemediği bir şey yaparsak bu sefer fabrikayı kapatmakla ve bu para akışını kesmekle tehdit edebilirler. O yüzden bence kimseden para falan beklemeden kendi ürünlerimizi yapıp başka ülkelere bir fayda üretip o fayda üzerinden
ülkeye zorunlu para sokmak lazım abi. Gerçekten. İşte bu tablodaki diğer ülkeler de zaten genelde böyle yapıyorlar. O yüzden ilk maddeyi toparlamak gerekirse bu tabloyu takip etmek bence gerçekten önemli olacak. Linkini aşağıya ekliyorum. Oradan bakabilirsiniz isterseniz. Asgari ücret konusunda da yani bu tabloda da Türkiye ne kadar yukarı çıkarsa bir anlamda o kadar da gelişmekte olduğunu da söyleyebiliriz ama tabii o gelişmişlik gelirken yabancı yatırımcının maliyeti artacak illaki biliyorsunuz. Çünkü işte yükselecek falan. Yabancı yatırımcı ülkeden çıkarken sizin kendi şirketlerinizde ülkeye para sokmanız lazım diyerek şimdi dostlar geçiyorum ikinci maddeye. İkinci maddede ne var? Bingo, Suriye'deki operasyonlar. Rusya ile olan gerginlik. Biliyorsunuz Rusya bize haber vermediniz falan demişti hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde. Bunlar doları 6 lira üzerine yükselten gelişmeler oldu. Bunlar şu an devam ediyor biliyorsunuz. Suriye olayı hala çok sıcak. Türkiye Suriye'den bu Soçi mütabakatında o sınırlara çekilmesini istiyor araştırdığım kadarıyla böyle. Ve ayrıca Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün bir açıklama yaptı ve Türkiye'ye karşı füze tehdidi var. Patriot batarya desteği alabiliriz dedi. Şimdi bu haberleri şöyle bir analiz ettiğimiz zaman böyle gelişmelerin olduğu bir ortamda yatırımlar, ülkeye yabancı para girişi elbette yavaşlayabilir. Çünkü şunu da unutmayın abi, gerçekten unutmayın. Yabancı sermaye bizim kara kaşımıza, kara gözümüze falan gelmiyorlar. Elbette yani bunlar değil, belli riskleri alıyorlar, göze alıyorlar. Paradan para kazanmaya geliyorlar. O riskler çoksa haliyle şunu diye olabilirler abi. Biz şimdi gitmeyelim abi. Oralarda riskler falan çok, işte belirsizlikler çok fazla. O yüzden bunlar netleşsin. Ondan sonra gidelim, acelemiz yok diyebilirler. Hem dünyada paramı yatırıp para kazanabileceğim başka birçok ülke var. Yani öyle değil mi? Yani dünyada kaç ülke var abi? 300 mü 500 mü atıyorum şu an ama dolayısıyla bunların hepsi büyük yatırımcı için bir seçenek. Aksi durumda zaten Amerika'ya, doların ana vatanına kaçıyorlar. Bütün dünyada bu ticaret savaşı falan az sonra konuşacağız. Bütün dünyada büyük ticaret savaşları olduğu zaman ne oluyor? Belirsizlik her yerde. Biz diyorlar en iyisi ana vatanına, doların ana vatanına kaçalım diyorlar. Muhtemelen böyle. Şimdi doları ve altını önümüzdeki dönemde yükseltebilecek, takip etmeniz gereken 3. maddede koronavirüsü. Bunu çok uzatmaya gerek yok. Önceki videolarda zaten bunu analiz ettik ama piyasalarda belirsizlik var. Bu salgın hastalığın Çin'e ne kadara patlayacağı merak ediliyor mesela. Ve Çin'de ortaya çıkan bu koronavirüsü acaba Amerika-Çin arasında uzun süredir devam eden ticaret savaşında yeni bir hamle mi? Yani bu da olabilir. Çin'e ek vergilerle bitiremeyen Amerika burada böyle bir salgın mı ortaya attı acaba? Tabii ki bunlar birazcık komplo teorisi. Bunlar biraz daha zamanla ortaya çıkacak gelişmeler. Şimdi isterseniz 4. maddeye geçelim ve Türkiye Merkez Bankası'nın faizlerinin 10.75'e düşmesi olayını konuşalım. Bunlar biliyorsunuz doları bugün, yarın ve belki de bir sonraki faiz toplantısına kadar yükselişe zorlayacak bir neden olabilir. Çünkü faizler düşünce ne oluyor? Yatırımcı eskisi kadar TL'den faiz alamıyor. Diyor ki dolar yükselirken, dolar ateşliyken ben de bu trene atlayayım diyor mesela. Amerikan Merkez Bankası Fed'in de 17-18 Mart'ta bir toplantısı olacak. İşte bu toplantıda dolardaki yeni faiz oranlarını açıklayacaklar. Yılın ilk toplantısında ne yaptılar? Faizleri değiştirmeyerek %1,5-1,75 arasında tutmuşlardı. Aynı şekilde devam edebilirler. Eğer devam ederlerse doların yükselmesinde ateşleyici faktör olabilen faizlere bakılacak. Bizim faizlere bakılacak daha doğrusu. Şimdi 5. maddeye geldik. Burada ve 6. maddede ben neyi konuşacağım? Dolar ve altını teknik analizini şöyle bir masaya yatırıp önümüzdeki günler ve haftalarda olası düşüş ve yükseliş senaryolarını şöyle bir analiz edeceğiz, ortaya çıkarmaya çalışacağız, netleştirmeye çalışacağız. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeye devam edin dostlar. Bakın şimdi birkaç ay önce hazırladığım dolar videomda analiz ettiğimiz gibi uzun vadede dolarda olan fincan kulp formasyonu dediğimiz bir formasyon vardı ve bu kalıp hareketinden dolayı umarım olmaz. Umarım her şey stabil gider ama uzun vadede zaten 7.25 gibi bir hedef var ki görüyorsunuz. O hedefe doğru dolar adım adım ilerliyor gibi de duruyor. Fincan bittikten sonra da kulbunu oluşturdu. O da bitiyor gibi ama kısa vadede yani 1-2 haftalık sürece bakacak olursak da doların yükseliş yönünde gelebileceği ilk hedef 6.21 ve 6.25 seviyeleri olabilir. Buralarda kısmen güçlü bir direnç var. Buralarda yükselmeye devam edecekse bile buralarda bir süre oyalanabilir, durabilir, aşmaya çalışabilir. Aşarsa
kırarsa da başka destek noktalarını, başka direnç noktalarını daha doğrusu önümüzdeki videolarda analiz ediyor olabiliriz ki. Ama şu an muhtemelen hala gidecek yolu var ki parabolik SAR indikatörü al sinyali veriyor dostlar. Hani şu siyah noktacıklar var ya ekranda görüyorsunuz. Kırmızı yeşil mumların altında kalırlarsa onu alttan destekler ve al sinyali üretirler. Yani teknik olarak budur. Mumların üstünde kalırsa da satış baskısı var abi. Sat sinyali anlamına gelebiliyor. Ama tabii ki bunlar benim yorumum değil dostlar. Bunlar indikatörün verdiği şeyler. Yani bunlar indikatörün verdiği sinyaller. 6.21 ve 6.25'e yükseldik diyelim, tamam mı? Devamında ne olur derseniz bakın ilk destek bölgesi. Yani örneğin kar satışları yapılırsa dediler yani artık karımızı alalım çıkalım birazcık sonra düşükten toplarız mesela. Böyle bir algı olursa o zaman da ilk seviye 5.98 olabilir ve bir yandan da ama şunu söyleyeyim dostlar bakın bir yandan da takoz formasyonu da var. Buna da dikkat etmek lazım. Yani dolar al sat yapıyorsanız burada dikkatinizde bu formasyonda olması gerekiyor. Bu formasyonun devamında teknik olarak ne beklenir? Düşüş beklenir ama şu an dolar öyle sert yükseliyor ki takozunu bozacak hale geldi. Yani normalde bu takozun üzerine çıkmaması lazım. Eğer dolar 6.15 civarına çıkarsa ve oralarda biraz kalabilirse, çıkması da yetmiyor. Oralarda biraz stabil şekilde durabilirse, bu hat içerisine tekrar girmezse, yani bundan bahsediyorum, formasyon bozulmuş olup bu formasyondan kaynaklı olan düşüş beklentisi de artık sona ermiş olabilir. Ama tersi olur, 6.07 6.05 bölgelerine gelirse de ne olur abi? Evet, takoz çalıştı, artık daha sert bir düşüşü bekleyebiliriz diyebiliriz dostlar. Kısa vade için konuşuyorum tabii ki, uzun vade bir yorum değil bu. Ama tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil. O yüzden ama şunu da söyleyeyim. 6.15 ve 6.07-05 bölgeleri çok kritik. Dediğim gibi bu bölgeleri takip etmek lazım. Takoz devam mı, tamam mı? Sert düşüş var mı yok mu diyecek. Bunu belirleyecek dostlar ve geçelim şimdi 6. maddeye. Videonun başında dediğim gibi bakın dolar ve altını karşılaştırmak istiyorum. Dolarda hala para var gibi analizi görüyorsunuz. Dolar TL karşısında sert yükselirken altın da 5 Şubat'tan beri dolar karşısında aynen sert yükseliyor. Şu an altının olsu yaklaşık 1634 dolar. Bakın ilginç bir şey söyleyeyim size. En son 2013'te yani bundan tam 7 sene önce aynı ayda Şubat ayında altın yine 1634 doları görmüş, biliyor musunuz? Onsu 1634 doları görmüş ve sonra da işte düşüşe geçmiş. Şu ansa benim aklıma takılan şöyle bir durum var. Bakın Bollinger Band'ın artık en üst sınırına zaten dokunmuşuz. Altın dolardan bahsediyorum, bakın altın TL değil. Buralardan bir düzeltme gelebilir belki. Hani ilk düzeltmede gelebileceği yerse 1591 dolar bölgesi olabilir ve buralardan bir düzeltme gelebilir, fakat kısa vadede bakın yani daha kısa vade, yani böyle 1-2 haftalık periyot için söylüyorum, parabolik SAR 18 Şubat'tan beri al sinyali üretiyor. Altın ve doları kıyasladığımız zaman dostlar dolar özellikle takozu kırarsa gidebileceği, yani formasyonu bozarsa gidebileceği biraz daha yolu var gibi geliyor. Altındaysa evet sert bir vuruş mevzusu da var. Daha doğrusu o vuruşa başlamış ama elbette yatırım tavsiyesi olmasın. 1660 dolara kadar sert bir yükseliş yapabilir. Yani burada artık soluklanabilir çünkü bayağıdır aralıksız çıkıyor. Sonuçta dolar olur, altın olur abi veya bitcoin olur. İstediğim, beğendiğim fiyattan almak. Eyvah yükseliyor, benim işte hemen almam lazım falan deyip akıntıya kapılmamak, herkesin yaptığı şekilde işlem yapmamak önemli. Heyecan yapmamak önemli. Bakın piyasalar, dolar, altın bence gerçekten hiçbir yere kaçmıyor. Tamam, dolarda 10 yıllardır belki süre gelen bir yükseliş trendi var. Ona bir şey diyemem ama altının dolar karşısındaki performansına baktığımız zaman 2013 Şubat ayıyla birlikte nasıl da çakıldığını gösterdim size zaten ve o dönem altın alanların tam 7 sene bekledikten sonra şu an zarar etmeden çıkabileceği bir ortam oluştuğunda ben altını basa basa söylemek istiyorum. Altını çize çize söylemek istiyorum. Zaten zor para kazandığımız şu ortamda dostlar FOMO dediğimiz fırsat kaçıyor korkusuna kapılıp yalan yanlış pozisyonlarla sağdan soldan duyduklarımızla tek bir bakış açısına böyle sahip olarak işlem yapmamak gerçekten önemli. Bu noktada ne yapabilirsiniz? Başka bakış açılarını böyle önünüze koyarsınız. Hepsini harmanlar kendi fikrinizle işlem yapabilirsiniz. Ve çünkü derdimiz zaten ne biliyor musunuz? Derdimiz önce kaybetmemek olmalı. Kaybetmezsek yeni pozisyonlar açabiliriz. Para kazanmaya çalışabiliriz. Ama kaybedersek dolar olur, altın olur, euro olur. Hiç fark etmez. Gerçekten hiç fark etmez. Çok iyi bir alım fırsatı olursa abi baka kalırız etrafına. Pozisyon açamayız. O nedenle önce kaybetmemek bizim parolamız olacak. 2-2 daha 4. Şimdi isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim dostlar. Hemen her videonun sonunda videoyu sonuna kadar izleyenlere yönelik böyle teşekkür mahiyetinde ufak bir bonus bilgi veriyorum ve kafalarda hafif bir ışık yakmaya çalışıyorum. Merak edenler de internetten detaylıca araştırabilir. Şimdi bugünün bonus bilgisi neyle ilgili biliyor musunuz? Antarktika ile ilgili. Antarktika'da
McMurdo adında bir kuru vadi var ve bu kuru vadide en son yağmur tam 2 milyon yıl önce yağmış, biliyor musunuz? McMurdo yazıp detaylarını, tarihini isterseniz araştırabilirsiniz. Ve videoyu beğendiyseniz ve Ledger çekilişine katılmak isterseniz kanalıma abone olup yanındaki zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bam bam.